Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu takımlamada kısıtlama. Örneğin şu kordon parçasını enden büyümesini istemiyoruz. Bizim kullanacağımız tokalar sabit ölçüde olduğu için takımlamada da bu parçalar enden büyüdüğünde sıkıntı yapabiliyor. Bunun için bir kısıtlama uygulaması yapacağız. Öncelikle bu takımlanmış bir profil. Şöyle takımlama görüntüsüne geldiğimde bakın şu enden büyüme yapıyor. Bu olmasın istiyoruz. Boydan takımlasın. Uzama olsun, büyüme, küçülme olsun ama enden şurası sabit kalsın istiyorum. Şimdi bu kordonun eni 12 milimetre. Şöyle sağlamasını yapayım. Tekrardan 12 diyorum. Bakın 12 milimetre doğrudur. Şimdi bunun için takımlama menüsünden şuradan değiştir. Şu komutu kullanacağız. Kısıtla komutunu. Bunu şuradan da ulaşabiliyoruz. Takımlama araç çubuğundan. Şimdi şuna tıkladığımda bu 12 milimetreydi bunun eni. Bunun yarısını yazıyorum. 6 milimetre diyorum. Kısıtlama yapmak istediğim çizgiye tıklıyorum. İkinci çizgiye de tıklıyorum. Bakın burada iki tarafa da ok işareti çıktı. Bu okların ikisi de içe bakması gerekiyor. Şimdi şuradan sorgula dediğimde bakın 6 milimetre dedi. Bakın buna tıkladığımda eksi 6 dedi. Aynı zamanda bunu iki farklı değerde de yapabiliyoruz. Hani bir taraftan büyüsün, bir taraftan sabit kalsın gibi de yapabiliriz. Şu an tek yapacağız. Tek ölçüde yapacağım. Kapat diyorum. Tekrar takımlama görüntüsüne geliyorum. Şöyle yapalım. Bakın şimdi bu parçada enden büyüme olmadı. Bu parçada bir işlem yapmadık. Bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Hatta şöyle daha net anlaşılır olması için bu parçaları yan çevireyim. Daha anlaşılır bir şekilde göstermek için. Takımlama görüntüsüne geliyorum. Bakın boydan büyüme ve küçülme oldu. Enden büyüme olmadı. En sabit kaldı. Şu parçada bir işlem yapmadık. Bakın bunda büyüme ve küçülme oldu. Bu büyüme yaptığı zaman bizim kullandığımız tokadan geçmeyecek büyük numaralar. O yüzden bu kısıtlamayı kullanmamız gerekiyor. Umarım anlaşılır olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.